İngiliz eğitim sisteminden bahsedebilir misin? Buradan giden öğrencilerin ya da velilerin karşılaşabilecekleri sorunlar var mıdır? A-level meselesi nedir ve Türk öğrencilerini ne derecede ilgilendiriyor? Şimdi bu aileler, öğrenciler İngiltere'deki eğitim konusunu araştırırken Halil, nelere dikkat etmeliler? Nerelerden başlamalılar mevzuya? Merhabalar. Bugünkü konuğumla sohbet konumuz İngiltere'de ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin karşılaşabilecekleri olası sorunlar nelerdir ve bunları sorun, sıkıntı haline getirmeden nasıl önceden engelleyebiliriz? Bunları konuşacağım konuğumla. Şimdi konum bu. Konuğum ise bir süredir İngiltere'de, Londra'da HBA London'ı kurarak oturan, yerleşen Halil Bal. Halil Bal bize İngiltere'de yerleşik bir insan olarak olay yerinden bütün tecrübelerini paylaşacak. Halil Bal kendini akademik koç olarak tanımlıyor. Merhaba Halil, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Tamer. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hamdolsun. Sıcaklarla boğuşuyoruz burada. İstanbul'da korkunç sıcaklar var. Londra'da bu kadar sıcak olmaması lazım. Soğuk memleket. Orada durum nasıl? Aslında çok sıkıntılıyız biz de son 2-3 haftadır. Gün içerisinde sürekli tişört değiştiriyoruz. Yayın döneminde Sıcak mı? evet, evet, yayın döneminde özellikle terlersem kusura bakmasın kimse. Malum evler burada çok eski. Birçok Evet. evde klima yok. Alışık değiliz sıcağa ama son 2-3 haftadır bayağı yoğun sıcaklıkta bize boğuşuyoruz. Bizim için önemli değil. O da İngiltere'de bu kadar sıcak olması vallahi hayra alamet değil. Ben bir kere Temmuz'da palto giydiğimi hatırlıyorum ve paltosuz gitmiştim. Londra'da Temmuz'da palto aradığımı biliyorum yani. 14 Temmuz'da hiç unutmuyorum. Çok Şöyle soğuktu. geçen hafta belediye başkanı bir uyarıda bulundu. Ülke hiç üst üste bu kadar sıcak olmadığı için toprak kurudu. Yağmur yağdığında sel riski var şu an Londra'da. Eyvah eyvah. Yani güldüğüme bakma bunlar ciddi konular tabii. Evet. Hay Allah. Neyse, sıcaklar gelir geçer. Şimdi gelip geçmeyecek olan insanların hayatındaki eğitim. Eğitim sağlam aldığın zaman insana yapışıyor ve bir ömür boyu devam ediyor. Sen de eğitim işleriyle uğraşıyorsun orada, Londra'da. Buradan, yani Türkiye'den Londra'ya, İngiltere'ye giden öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaçları olan desteği HBA London adı altında veriyorsun bir süredir Halil'cim. Evet. Şimdi, valla tabii bu konu o kadar şeye açık ki öneriye, tavsiyeye. Çünkü hata yapmamak lazım. Araştırırken bilhassa çok dikkatli araştırmak lazım. Şimdi bu aileler, öğrenciler İngiltere'deki eğitim konusunu araştırırken Halil, nelere dikkat etmeliler? Nerelerden başlamalılar mevzuya? Şimdi şöyle, öncelikle öğrencinin yaşı çok önemli. Yani hangi yaş grubunda öğrenci Londra'ya gelecek? Okulu ve sınıfı buna göre belirleniyor. Lokasyon en önemli kriterlerden bir tanesi. Aile burada yatılı mı öğrenciyi okula yollayacak? Yoksa öğrenci evden okula gidip gelecek? Bu şekilde bir sistem mi kurulacak? Buna göre değişiyor. Ama lokasyon çok önemli bir kriter. Neden böyle diyorsun? Lokasyon neden çok önemli? Çünkü eğer öğrenci evden okula gidip gelecekse Londra İstanbul'a benziyor, özellikle Londra için konuşuyorsak. Yani büyük şehirler için Hı hı. konuşuyorsak. Trafik ciddi problem. Özellikle sabah okula gidiş saatleri ve akşam dönüş saatlerinde çok ciddi trafikle karşılaşıyoruz. Bu anlamda öğrencilerin hani bunu göze alması önemli. Genellikle büyük kampüs şeklindeki yatılı okullar şehir dışında. Daha Hımm. butik okullar şehir içinde. Bu anlamda büyük okul tercih edecekseniz şehir dışını tercih etmelisiniz. Ya okulunuza yakın bir ev buluyorsunuz yatılı olmayacaksa öğrenci, ya da öğrenci şehir içindeki evine gidip gelecekse buna göre tercih etmekte fayda var. Lokasyon bu anlamda kıymetli. Ama bunun dışında sizin okulunuzu seçmeniz yanında okulun da sizi seçtiğini unutmayın. Sizi bazı Tabii. sınavlara tabi tutuyorlar. Evet, o da önemli bir konu yani. Evet. Dolayısıyla okulun seviyesi diyelim ya da kalitesi diyelim arttıkça, popülerliği arttıkça başvurular artıyor. Dolayısıyla kabul ettiği öğrenci sayısı azalıyor. Bu anlamda bazı sınavlarla karşılaşıyorsunuz. Hangi yaş grubunda olursanız olun. Bu anlamda o yaş grubunda gireceğiniz sınavın ne olduğu, buna hazır olup olmadığınız da önemli.
Dolayısıyla sizi kabul edecek okullar içerisinde lokasyon, öğrencinin yaşı ve okulun içerisindeki bazı sistemler detaylı konuşulabilir. İngiltere'de okumak isteyen öğrenciler için kaç düzende orada okuyabilme imkanı var? Yani bu öğrenciler nasıl barınacaklar? Nerede kalıyorlar? Ne yapıyorlar? Üç sistem var burada. Öğrenci, örneğin Türkiye'de bir aile öğrenci yani çocuğunu İngiltere'ye yolluyor. Okul yatılı bir okul. Dolayısıyla haftanın 7 günü okulda yatılı kalarak gündüzleri okuluna giderek eğitimine devam ediyor. Halil, bu ilkokullar için de geçerli mi? İlkokul İlkokullarda seviyesi. durum birazcık daha farklı. Genellikle ortaokul ve sonrası bu sistem çok daha aktif. Bu arada şunu belirtmekte fayda var. Ben çoğunlukla özel okullarla çalışıyorum. Ve devlet okullarında ve bazı özel okullarda bu anlattıklarımın dışında uygulanan sistemler de mevcut. Yani çok böyle strict kurallar budur gibi bilgiler çok fazla olmayabilir. Yani sizin başvurduğunuz ya da deneyimlediğiniz okullarda benim anlattığımdan farklı bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Daha çok genelleyerek konuşacağım o yüzden. Genellikle ortaokul ve sonrası öğrenciler buraya geliyor. Yatılı olarak gelmek isteyenler. Okul içerisinde, kampüste yurt, büyük yurtlar şeklinde değil, genellikle evler şeklinde oluyor. Küçük evler şeklinde ya da bölümler şeklinde oluyor. Her bölümün içerisinde bir ya da iki tane sorumlu hoca öğrencilerle birlikte Hmm. kalıyor. Öğrencilere genellikle tek kişilik odalar vermiyorlar. İki kişilik odalar veriyorlar birbirleriyle iletişim kursunlar diye. Genellikle aynı ülkeden öğrencileri birbirleriyle ilk yıllarda aynı sınıf odaya koymamaya çalışıyorlar. Bu tarz böyle kriterlerle yatılı kalınılabiliyor. Bu birinci sistem. İkinci sistemde öğrenci UK'de yani İngiltere'de bir ev varsa hafta sonları evine gidebiliyor. Cuma günü okul sonrası okuldan ayrılıyor, yurttan ayrılıyor, evine geliyor. Pazar akşam da okula geri dönüyor. Pazartesi Bu bilhassa mesela velisi Perşembeden ya da Cuma'dan İngiltere'ye gidip Cuma, Cumartesi, Pazar hafta sonunu orada geçiren öğrenciler için uygun bir sistem herhalde. Evet, aynı zamanda da hem Türkiye'de hem de İngiltere'de evi olanlar için Onu kastettim ben de. Evet. aile bazen İngiltere'ye geliyor ya da şöyle örnekler var örneğin çalıştığım ailelerde. Anne çoğunlukla İngiltere'de hafta sonları çocuklarını eve almak amaçlı. Baba çok çoğunlukla Türkiye'de ama her fırsatta birbirleriyle işte gidip geliyorlar. Böyle sistemler mevcut. Üçüncü sistem ise aile tamamen İngiltere'ye yerleşiyor. Çocuk Türkiye'de okulundan evine gider gibi yatılı olmayan bir sistemle evinden okuluna gidiyor ve geri dönüyor. Böyle bir sistem de var. Peki, yani bu yapılabilir bir şey tabii. 3 tane ayrı alternatif olduğuna göre. Bütün bu söylediklerin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyeleri için geçerli. Öyle değil mi? Üniversite için birazcık durum farklılaşıyor. Üniversitede genelde ilk yıl yurt zorunlu gibi oluyor. Dolayısıyla öğrenci buraya geldiğinde hani okulun kampüsünde yurtta kalıyor. Tabii okul bir de üniversitenin foundation yılıysa ya da ilk yılsa durum değişiyor ama ilk yılda genelde öğrenciler özellikle üniversite grubu için konuşuyorum yurtta kalıyorlar. Güzel bir şey. Üniversitenin ilk senesinde yurtta kalmak hem eğlenceli hem de yani sisteme daha çabuk adapte olmak için önemli bir fırsat gibi geliyor bana. Ne diyorsun? Oldukça katılıyorum sana. Çünkü öğrenciler artık 17-18 yaş yani daha özgürleştikleri bir döneme giriyorlar. O anlamda tamamen aile kontrolünden tamamen özgür bir alana geçtiklerinde o anlamda yine de bir kontrol çizgisi içerisinde bir çerçeve içinde olmaları bu anlamda avantajlı da. Ama bir Evet. taraftan da tabii ki çocuklar askeri düzene gelmiyorlar. Hafta sonları ya da işte akşamları istedikleri gibi hayatlarını devam ettirebiliyorlar. O anlamda ilk yıl adaptasyon, yeni bir ülke, yeni bir sistem, üniversite eğitimi. Bu anlamda ilk yılın yurt olmasını ben de çok olumlu karşılıyorum. Şimdi Halil, şimdiye kadar herhangi bir komplikasyon yok. Dediklerini gayet net anladık. Fakat biliyoruz ki biz İngiltere'deki eğitim sistemi ilkokuldan üniversiteye kadar yani o kadar da kolay ve net anlaşılabilecek bir sistem değil. Çünkü dünyadaki diğer sistemlerden daha farklı. Temel aldıkları öğeler farklı. Bize biraz İngiliz eğitim sisteminden bahsedebilir misin? Bu çok kritik ve önemli bir soru Tamer. Çünkü çok ciddi farklılıklar var Türkiye'deki eğitim sistemiyle. Ben buraya ilk Evet. geldiğimde bir yıl boyunca sadece bu eğitim sistemini anlamaya çalıştım. Gerçekten hani eğitimci olmama, 18 yıldır bu işi yapmama rağmen yepyeni bir sistem, kendi içinde kapalı bölümleri var. Birinci farklılığı söyleyeyim ve bu birçok ailenin şaşırdığı bir sistem. Burada eğitim 13 yıl. Yani bizde lise 2, lise 3, lise 4 diye devam ederken yani 12. sınıf lise sonken burada 13. sınıf son yıl olarak geliyor. Dolayısıyla bir kere burada bir yıl bir farklılık var.
Bunun sebebi burada eğitim 5 yaşında başlıyor. Yani 5 yaş itibariyle başlayan 16 yaşa kadar devam eden bir sistemden bahsediyoruz. Çünkü 16 yaşına kadar eğitim zorunlu. Yani 16 yaşından küçük bir çocuğun bu ülkede okula gitme zorunluluğu var. Özel bir durumu yoksa. Aksi takdirde ceza alabiliyor. Hı hı. Bu anlamda 16 yaşına kadar eğitim zorunlu. 16 sonrasında artık isteğe bağlı hale geliyor. İstersen ekran paylaşayım, bir çizelge üzerinden anlatayım bu konuyu. Süper olur, evet. Herkes daha net anlayacaktır. Şimdi soldaki kısma yaş, ikinci sütuna buradaki tanımıyla year, bizdeki tanımıyla birinci sınıf, ikinci sınıf kısımlarını, sonra key stage denilen bir sistem var. Ondan bahsedeceğim. Daha arkasından da ne tür sınavlarla karşılaşıyor buradaki öğrenciler ya da buraya gelen Türk öğrenciler. İstersen ondan bahsedelim. Şimdi birinci sistemde 5 yaşından gün almış Ağustos ayı itibariyle bir öğrenci Year 1 denilen birinci sınıfa başlıyor bu ülkede. 6'dan gün alan öğrenci Year 2 ile yani ikinci sınıfla devam ediyor. Şimdi bu şekilde 5'ten 18'e kadar devam eden her yıl birinci sınıftan 13. sınıfa kadar. Fakat sağ tarafta Key Stage denilen bir Evet. bloklar sistemi var bu ülkede. Eğitimi üniversiteye kadar olan eğitimi 5 blokta veriyorlar öğrencilere. Key Stage 1 denilen birinci sınıf ve ikinci sınıf eğitimi. Key Stage 2 denilen 3, 4, 5, 6. sınıf eğitimi. Key Stage 3'de 7, 8, 9. 4'te 10 ve 11. sınıf. 5'te ise 12. ve 13. sınıf. Şimdi 12. ve 13. sınıf zorunlu eğitim değil bu ülkede. Dolayısıyla Key Stage 4 sonuna kadar yani 11. sınıf sonuna kadar öğrenci bir okula kayıtlı olmalı ve eğitim alıyor olmalı. Burada Key Stage 1'lar neden var? Genellikle okullar, Türkiye'deki sistem üzerinden örneklendireyim istersen, ilkokul, ortaokul ve lise diye ayrılırken burada da Key Stage 1, Key Stage 2 ve Key Stage 3 diye ayrılıyor. Evet. Ve genellikle ilkokul kısmı diyelim, Key Stage 1 ve Key Stage 2'nun tamamını kapsıyor. Yani Burada bir keseceğim lafını, kusura bakma. Bir soru soracağım. Türkiye'den giden bir aile mesela çocuğu 6 yaşında ama ilkokula başlatmak istiyor orada. Bu durumda ne yapacak? Şimdi burası çok sıkıntılı bir mesele. Bu ülkeye geldiğinizde, geldiğiniz ülkede yani Türkiye'de hangi sınıfta olduğunuzun önemi yok. Bu ülkeye geldiğinizde hangi yaşta olduğunuz önemli. Yaş. Evet, yaş Yani var. çocuk 6 yaşından gün aldıysa, şimdi 6 yaşta burada kritik. Yani ilkokul kısmında ilk yıllar olduğu için bazen tolerasyon gösterilebiliyor. Yani 6 yaşında gelip Year 1'da başlanabilir. Bu birazcık kritik bir dönem. Ama diyelim ki 7 yaşında geldi bir çocuk. Türkiye'de 2. sınıfı bitirdi. Burada 3. sınıfa başlayacak. Eğer çocuk 7 yaşında ise yani 7 yaşından gün almış 8'e varmamışsa Year 3 yani 3. sınıfa başlayabilir. Ama çocuk Tamam. 8 yaşındaysa burası önemli. Ama 2. sınıfı bitirmişse ülkede buraya geldiğinde 4. sınıftan başlatılabilir. O da beraberinde galiba altyapı sorunlarını getirebilir, değil mi? Evet. Burada küçük gruplarda buna biraz daha az karşılaşıyoruz ama genellikle çünkü aileler büyük yaş grubunda öğrencilerini İngiltere'ye yolluyorlar. Örnek verelim 6. sınıfı Türkiye'de bitiren bir öğrencimiz, geçen yılki örnek üzerinden vereyim. Bir kız öğrencim 6. sınıfı Türkiye'de okudu. 7. sınıf için buraya başvurduğunda yaşı 12 olduğu için 8. sınıfa direkt başlamak durumunda kaldı. Yani UK sistemindeki 7. sınıfı atladı. Türkiye'deki 6. sınıfla buradaki 6. sınıf örtüşmeyebiliyor. O Bu yüzden İngilizler akıl yaşta değil baştadır lafını pek duymamışlar galiba bizi. zannediyorum yaşa Evet. işlem Bu kuruyorlar. nedir? Yaşa takılmışlar. Evet. Evet. Orada şu kritik bir bilgi, belki biraz daha ileride bunun detayını konuşuruz. Genellikle ilk kısımlarda yani Key Stage 1 ve 2'da bu tolere edilebiliyor Türk öğrencide. Çünkü Türk eğitim sisteminin yoğunluğu bu anlamda biraz öne geçiyor İngilizce dışında. Ama özellikle Key Stage 3, hele hele de son iki grupta Key Stage 4 ve Key Stage 5 için buraya geliyorsa öğrenci, o zaman işler biraz daha karışıyor. O zaman gerçekten hangi yıldan başladığınız, yaşınızla birlikte çok önemli hale geliyor. Fakat yani karışıyor derken yani olumsuz bir şey mi söylüyoruz yoksa dikkat etmemiz gereken bir şey mi söylüyoruz? Bu ayrımı yapmak zorundayız. Şöyle Yani bilinçli olarak geliyorsanız olumlu bir şey söylüyoruz.
Ama bilinçsiz geliyorsanız olumsuz bir şey söylüyoruz. Evet. Çünkü en sağdaki sütunda egzemlerden de çok kısa isimleri en azından koymak istedim. Bu ülke bir sınav ülkesi. Her yılın sonunda end of year exam. Yani bütün yılın eğitiminin sınavını yaparlar öğrencilere. Her key stage sonunda, örnek veriyorum, key stage 1 bittiğinde, yani daha öğrenci ikinci sınıfı bitirdiğinde, ikinci sınıfın sonunda İngilizce ve matematik içerikli bir sınavla karşılaşır. Bu üçüncü sınıfta hangi seviyede eğitim alacağını belirler. Şimdi ben de oraya gelecektim. Yani bu öğrenciler için bir seviye ayrımı, seviye gruplaması yok mu? Seviye gruplaması şöyle var. Hatta çok sert bir şekilde var. İşte bu yüzden bu ülke bir sınavlar ülkesi benim tabirimle. Sürekli öğrencileri sınava tabi tutup gösterdikleri performansa göre çeşitli seviyelere ayırıyorlar. Dolayısıyla burada Key Stage Exam 1 ya da 2'da öğrenci bir sonraki yıla başlarken buradaki sonuçlarına göre bir seviyeyle başlıyor eğitime. Yani örnek verelim yine. 6. sınıfı bitiren bir öğrenci sınav sonucuna göre 7. sınıfta bir seviye sınıfına konuluyor. Yani bütün 7. sınıflar eşit seviyede matematikle karşılaşmıyor örneğin. Anladım. Peki, İçinde bir seviyeler var sınıf içerisinde. aynı sınıf içinde farklı seviyeler var. Öyle mi? Aynı dönem içerisinde, yani Aynı bütün dönem içerisinde sınıflar tabii. içerisinde farklı sınıflar oluşturulup her sınıfa farklı seviyede matematik eğitimi veriliyor. Yani önce yaşa bakıyorlar. Bunu ayrıştırdıktan sonra ondan sonra da seviyeler, aynı yaş dönemleri için ayrı seviyelerde sınıflar kuruyorlar. Doğru Aynen öyle. mudur buraya kadar? Aynen öyle. Bu tabii O- bütün dersler için geçerli değil. Çoğunlukla matematik ve İngilizce ve ileri yaşlarda da science dersleri için geçerli. Çoğunluk. Tabii buradan da derslere gelelim. Mesela ilkokul seviyesinde Türkiye'den İngiltere'ye gitmiş olan bir öğrenci ya da ortaokul, lise seviyesinde ne tür destekler almalı sence? Ders destekleri. Destek almadan devam edebilir mi derslerine? Bana pek olası gibi gelmedi açıkçası. Yani hiç olmazsa ilk başlarda alacaksa bu destekleri ne hangi derslerde almalı Halil'ciğim? Şimdi bu sorunun cevabı öğrenciye bağlı olarak değişir. Öğrencinin seviyesi, öğrencinin akademik durumu çok önemli. Canım Türkiye'de ilkokulda daha. Şimdi ilkokul için de geçerli. Bazı öğrencilerin biliyorsun matematikte zorlandıklarını Hmm. Türkiye'de çok karşılaşıyoruz. Genellikle burada karşılaştığımız tablodan bahsedeyim istersen. Türkiye'den gelen öğrenciler ilkokul düzeyinde geliyorsa en çok İngilizce'de zorlanıyorlar. Çünkü aileler bu konuda şöyle bir hataya ya da yanılgıya düşebiliyor. Türkiye'de okuduğunuz okulda öğrencinizin İngilizce seviyesi çok iyi. Buraya geldiğinizde o seviyenin öğrenci için iyi olacağı düşünülüyor. Fakat unutulan bir nokta var. Türkiye'de yabancı dil olarak öğrenilen İngilizce burada ana dil. Yani dolayısıyla buradaki İngilizce öğrencinizin çok daha üzerinde olabilir. Özellikle akademik İngilizce. Çünkü ailelerden şöyle şeyler duyabiliyorum. Çok iyi konuşuyor hocam. Çok iyi konuşuyor olması akademik İngilizcesinin iyi olduğu anlamına gelmeyebiliyor çoğunlukla. Çünkü burada reading ve writing, yani okuma ve yazma kısımları İngilizce açısından çok önemli. Öğrencilerin bu kısımları çok güçlü hale getirmeleri gerekiyor. Bu ülkede, tekrar ediyorum, İngilizce ve matematik ilkokul sınıf 1'den 13. sınıfa kadar her seviyede en iyi düzeyde veriliyor. Bu iki ders için hiçbir şekilde geri adım atılmıyor bu ülkede. Dolayısıyla hangi grupta olursanız olun ki ilkokul seviyesine geldiğinizde Türk öğrenciler çoğunlukla matematik derslerinde daha rahat ediyorlar. Çünkü Türkiye'de gördükleri matematik buraya göre bir parça daha zor ve üst düzeyde. O anlamda öğrenciler matematikte çok zorlanmıyorlar. Belli düzeyde İngilizceleri de varsa. Fakat İngilizce anlamında özellikle ilkokul düzeyinde nasıl konuştuğunuz, kelimeleri nasıl telaffuz ettiğiniz, eseyleri nasıl yazdığınız, okuduğunuzu anlayıp anlamadığınıza çok dikkat ediliyor. Bu anlamda da gittiğiniz okulda çoğunlukla English as Second Language denilen o ayrı bir destek grubu oluşturuluyor ve öğrenciye ayrıca destek veriliyor okulunuzda çoğunlukla. Fakat yine de yaşının küçük olmasından dolayı öğrencinin adaptasyonu, yeni arkadaşlar, yeni ülke, hiç kimsenin çok kişinin Türkçe konuşmadığı bir ortam. Bu anlamda öğrenciler İngilizce'de ciddi zorlanıyorlar. Ben ailelere İngilizceyi geldikleri an itibariyle, hatta
gelmeleri netleştiğinde öncesinde bir hazırlıkla buraya gelmelerini tavsiye ederim. Şöyle bir bilgi de vereyim istersen. Bazı özel okullar öğrenciyi seçer derken bunu kastettim. Örnek veriyorum, 11 yaşında bir öğrenci bu ülkeye geliyorsa 12 yaşında 11 plus denilen bir sınava tabi tutuyor bazı okullar. Hmm. Bu sınavın içi de İngilizce ve matematikten oluşuyor. Dolayısıyla İngilizce ve matematiği genelde hallediyoruz, tekrar edeyim. İngilizce bu anlamda önemli. İlk Peki bu destek dersleri nereden alıyor onlar Londra'da, İngiltere'de? Sen bu konuda yardımcı oluyor musun? Benim gibi oluşumlar var bu ülkede. Zaten benim gelme sebebim de bu aslında. Bu tarz ailelere yardımcı olmak. Bir öğretmen ekibimiz var. Ve benim gibi birçok eğitim destek ekibinde öğretmen ekibi var. Dolayısıyla öğrenciye uygun, doğru ekibi, doğru öğretmeni bularak bu desteği rahatlıkla alabiliyorlar. Süper. Süper. Şimdi Key Stage 1 ve Key Stage 2'da o zaman İngilizce destek gerekiyor. Doğru Öneriyorum. mudur? Evet, öneriyorum. Öneriyorsun. Gerekebilir daha doğrusu. Büyük Ondan olasılıkla, sonrası büyük olasılıkla. Ya gerekebilir değil, biraz sertleştirelim bence burayı. Bence öğrenci İngilizce desteği alsın. Anne ya da babadan bir tanesi native English speaker değilse, yani Amerikan diyorsun. İngiliz değilse, Türkse mutlaka destek alsınlar. Çünkü gerçekten İngilizce bu yaş gruplarında tamamen diğerleriyle aynı seviyeye getirilmeli. Yani ana dil İngilizce olan bir çocukla ikinci dil olarak İngilizce öğrenen bizim Türk öğrencimizin seviyelerini birbirlerine çok yaklaştırmamız lazım ki ileride rekabet başladığında buralardan geriye düşmeyelim. Çok haklısın. Çok haklısın Halil. Peki, tabii bu konular Türkiye'de son zamanlarda çok gelişti, çok konuşulur oldu. Evvelden çoğu aile işte Amerika ve Kanada düşünürdü. İngiltere ve Avrupa'ya daha az talep vardı. Fakat son zamanlarda hem Avrupa'ya, kıta Avrupa'sına hem de İngiltere'ye talep daha fazlalaştı. Ben bunu gözlemliyorum açıkçası. Şimdi Halil, aileler, veliler ya da araştırma yapan öğrenciler ne tür hatalar yapabiliyorlar? Onların yapabilecekleri potansiyel hatalar ya da yaptıkları, yanıldıkları yerler ve buralarda çıkabilecek sorunlar. Sen bunları seni takdim ederken söyledim, olay yerinden bildiriyor diye. Bu önemli bir kıstas benim için. Yani sen buradan danışmanlık yapmıyorsun. Sen İngiltere'desin, Londra'dasın ve yerindesin. Ve yerinde olduğun için de hem sistemi çok net kavramışsın hem de oraya gelen öğrencilerin ve velilerini karşılaştıkları sorunları çok net biliyorsun ve bunlara çözümler öneriyorsun. Onun için senden alacağımız bilgi çok değerli. Bu sorumu anladım. Şimdi cevap Evet, bekliyoruz evet. senden. Şimdi burada en büyük yapılan problemlerden, hatalardan bir tanesi öğrencinin okul seçimi. Onu zaten çok kısa konuştuk. Fakat okul seçimi yapılırken ülkede genellikle ilkokul denilen kısım, yani Key Stage 1 ve 2 bir okulken sonra okul değiştirmeniz gerekiyor. Yani ortaokul ve lise diyelim oralara. Key Stage 3, 4 ve 5 gruplarında okul değiştirme gündeme geliyor. Dolayısıyla siz bir okula gittiğinizde anaokulundan başladık, lisesinin sonundan da mezun olduk şeklinde olmayabiliyor Hı birçok. hı. Okul değişikliği yapılacaksa gelinen okulun devamı var mı yok mu bir buna bakılmalı. Varsa hangi sistemlerde eğitim veriliyor? Şimdi çok önemli bir farklılık var Birleşik Krallık genelinde dünyadan farklı olarak. A-Level denilen bir sistem var. Ah, Çok bilinmeyen, AP denildiğinde Amerika'da var ama Türkiye'de de çok uygulanır, Avrupa'da da çok uygulanır. IB zaten en yaygın sistemlerden bir tanesi. Fakat A-Level İngiltere'nin içerisinde çok kapalı kalmış, dışarıya bir türlü nüfuz edememiş ama İngiltere'nin de en güçlü sistemi, eğitim sisteminde. Dolayısıyla İngiltere'de okuyan bir öğrenci böyle bir sistemle karşılaşıyor. Şimdi dolayısıyla sizin devamınızda, şimdi geldiğiniz ülkede, örneğin Türkiye'de bir Amerikan okulundaysanız ya da bir IB okulunda ilerlerken bu ülkeye geldiyseniz gideceğiniz okulda hangi sistem olduğuna bakmanız lazım. Çünkü sistem değişikliği o kadar kolay yapılamıyor. Altyapıdan aldığınız dersler üste çıkarken farklılaştığında öğrenci bu anlamda ekstra zorlanabiliyor ve rekabette geriye düşebiliyor. Bu birincisi, bence ailelerin öncelikle gidecekleri okulların devam yıllarında hangi sistemleri var bunlara bakmaları önemli. İkinci bilgi ise şu, çok kısa bahsettik ama bence burayı biraz açalım istersen. tabii. Bir ülkede set denilen seviye sistemi var. Yani örneğin bir öğrenci matematik dersi alıyorsa matematik dersini seviyeler halinde bir seviyede bir sınıfta alıyor.
Yani sizin kızınız ya da oğlunuz okula gittiğinde matematikten 9 üzerinden 8 aldı, çok başarılı diye seviniyorsunuz. Ama sene sonunda öğreniyorsunuz ki 7 tane seviye var. Sizin çocuk 6. seviyede matematik eğitimi almış. Şimdi Eyvah. notumuzun iyi olmasına sevinmeliyiz ama şunu unutmamalıyız. 6. seviyeyle sınıfı tamamladıysak seneye de 6. seviyeyle devam edeceksiniz. Bu Burada önemli bir ayrıntı. Tabii. evet, şurada çok yeni yaşadığım taze bir örnekten bahsedeyim istersen. Bir kız öğrencimizin IB ders seçimleri yapılıyor. Mühendislik okumak istiyor ve beklenildiği üzere high level matematik alması gerekiyor. Tabii. Okula diyor ki ben high level matematik alacağım. Okulda diyor ki hayır alamazsın. Neden Evet. alamam? Çünkü bir önceki yıl aldığı matematik dersi okulda sadece matematik diye gözükürken içeriğinde standart level matematik yazıyor. Yani düşük seviye matematik alıyor çocuk. Çünkü bir önceki yıllarda da düşüktü seviyesi. Hmm. Bu anlamda sizin yıllar öncesinden gelen düşük seviye matematikleriniz karşınızda bir anda high level matematik alamazsın. Ya da Peki Halil, yani bir şey soracağım o zaman sana ben bu noktada. Yani bir öğrenci birdenbire mühendislik okumaya karar veremiyor mu? Yani bu öğrenci nereden bilsin ileride mühendislik okumak isteyebileceğini de ona göre high level math alsın? verebiliyor ama o zaman da üniversite seçimleri çok değişiyor. Çünkü bazı üniversiteler öğrencilerden ben senden high level matematikten 6 ve üzeri not istiyorum diyor. Bunu demeyen okullar var. Dolayısıyla okul listenizi ona göre belirliyorsunuz. Yani bu da şu demek oluyor. İyi birçok okulu elemiş oluyorsunuz farkına varmadan. Eyvah eyvah. Evet. Bu anlamda yani ortaokul grubu bile lisenin başı yani 9. sınıf 10. sınıfta gelen öğrencilerin başladıkları eğitimde hangi seviyede matematik, hangi seviyede İngilizce aldıkları önemli. O seviyeler şey değil bu arada. Bu ülkenin şöyle güzel bir tarafı var. Yıl içerisinde performansınız arttıkça sınıfınız değiştiriliyor. Yani matematikte set 6 ile başlayıp performans gösterdikçe bir sonraki termde set 5'e, 4'e çıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla kastettiğim yer burasıydı. Bulunduğunuz sette çok iyi not alıp olabildiğince en üst sete çıkmaya çalışmalısınız ki ileriki yıllarda hep üst seviye dersleri alabilirsiniz. Almaya hak kazanabilesin diyorsun. Ve aileler Peki. genellikle buna hakim değiller çünkü Türkiye'de böyle bir sistem yok. Türkiye'de lise 1'e gittiğinizde bütün lise 1'lere aynı matematik eğitimi verilir. Yani Evet. aynı hocalar, hatta aynı sınavlar uygulanır. Tabii. Tabii. Dolayısıyla burada öyle değil. Burada lise 1 öğrencisi, 9. sınıf öğrencisi diyelim. Lise 1'e denk gelmiyor ama 9. sınıf öğrencisinin girdiği matematiğin setleri var. Bak Dolayısıyla bu aslında çok iyi bir şey değil mi? Yani her öğrencinin hem sosyal hem de sayısal derslerde başarılı olmasını beklemiyorlar. Onun için de alt seviyelere ayırıyorlar. Kimseyi zorlamıyorlar yani. Herkes eşit derecede matematikte, fizikte, kimyada başarılı olacak ya da edebiyatta eşit seviyede başarılı olacak diye. Seviyelerine göre klase edip öyle başarılı olmalarını bekliyorlar. Güzel bir şey, çok güzel bir şey. Başka buradan giden öğrencilerin ya da velilerin karşılaşabilecekleri sorunlar var mıdır? Önceden halledip de sorun haline gelmemesini sağlayabilecekleri. yani önceden halledebilmeleri için ben tabii yine okul seçimine geri dönmek istiyorum. Okul seçiminde genellikle danışmanlarla çalışırken hani birkaç okula başvuru yapılıyor. Ve bu okullardan genellikle akademik olarak en iyisini seçelim gibi bir yönelim var. Bunu çok doğru bulmuyorum ben. Öğrenciye uygun okulu seçmek bu anlamda çok kıymetli. Bu da online görüşmelerle danışmanların sadece şu okullar iyidir demesiyle bence limitlenmemeli. Yani sizler özellikle anne babalar zaman ayırıp hatta çocuğu da yanlarına alarak okulu bizzat ziyaret etmediler. Tercih yapmadan ve karar vermeden önce. Genellikle bunu yapmayıp okulu seçiyorlar, okula karar veriyorlar ve gidiyorlar. Ama Hmm. sonrasında öğrenci okula adapte olamıyor. Hmm. Okulun sosyal tarafı yeterince güçlü değil ama çocuk sporu çok seviyor. Dolayısıyla o anlamda zorluk çekiyor. Okulu gezmenin, daha önceden gezmenin ne tür bir yararı oluyor? Yani bir kampüse bakıyorlar, oradaki yetkililerle falan mı konuşuyorlar? Evet, genellikle zaten okula hani geldim diye gidemiyorsunuz. Çünkü İngilizler şeyi çok severler. Hani randevu alacaksınız ve kesinlikle o saatte geleceksiniz. Erken ya da geç gelmeyeceksiniz. Bu anlamda zaten iletişime açık olmalarının yanında
randevulaşarak zaten kabul alacağınız ya da olası gideceğiniz okulların genellikle bir kabul ofisi oluyor ve kabul ofisinden birileri sizinle ilgileniyor. Yönetim dahil oluyor. Genellikle müdür ya da müdür yardımcıları mutlaka bir tanesi bu görüşmelere dahil olur. Burada randevu alıp okula gidip binayı, bahçeyi, okulun lokasyonu, olası yaşayacağınız yerle orası arasındaki mesafeyi, olası ulaşım durumunu, yani düşündüğünüz gibi Türkiye'de hep hani arabanız vardır, hep arabayla gidersiniz. Oysa ki burada çoğunlukla toplu taşıma kullanılır. O anlamda toplu taşıma nasıl, hangi hat üzerinden nasıl ulaşılabilir gibi kriterler burada çok önemli hale geliyor. Yani İşte bazı Halil, evet, alışkanlıklarımız yerinde Türkiye'de görmek çok çok farklı. önemli. Bazı alışkanlıklarımız çok farklı. Daha geçen yıl yaşadığım yine negatif bir örnek. Yatılı yollanan bir öğrenci ki karakteri yatılı olmaya çok uygun değildi. Pandemi dolayısıyla olsun yine de gönderelim, seneye biz zaten taşınacağız denilen bir aileydi. Öğrenci yılı tamamlayamadı mesela. Yani yılın ortasında hem de döndü. Dolayısıyla hani bu anlamda çocuğunuzun karakterini siz çok daha iyi tanıyorsunuz. Özellikle danışmanlar tabii sizi son dönemde buluyor. Yani üniversite danışmanı birkaç yıl önceden öğrenciyle çalışmaya başlayabiliyor. Ama ortaokul ve lise gittiğinizde 3 ay kala bile gidip 5 ay kala bile gidip bir danışmanla çalışmaya başlıyorsunuz. Tabii danışmandan o kısa sürede çocuğun analiz edip her şeyini anlamasını beklememek lazım. Siz çocuğunuzu çok iyi tanıyorsunuz. Kampüs okulu mu daha iyi olur? Şehir içinde bir okul mu olur? Butik mi olsun, büyük mü olsun? International öğrenci sayısı çok olan bir okul mu olsun? Yoksa daha beyaz İngilizlerin ağırlıklı olduğu bir okul mu olsun? Gibi kriterler öğrencinin adaptasyonu ve ileriki yıllardaki başarısını çok etkiliyor. Haklısın, haklısın. Başka peki sorun çıkabilecek bölge var mı? Şu an için başka aklıma gelmiyor açıkçası. Bunlara dikkat edecekler mi Tabii peki? çok şey var, çok detaylandırılabilir ama tabii Hı burada hı. çocuğa özel gitmekte var. Hangi yaş grubu? Hangi sistemde bu ülkeye geliyorsunuz? Akademik olarak nasıl bir sistemin içine dahilsiniz? Yani bunların hepsini analiz etmek gerekiyor. Mesela biz böyle çalışıyoruz. Öğrenci geldiğinde öğrenciyi alıp okulun nerede? Yatılı mı? Hangi sistemde eğitim alıyorsun? Bu sistemlerin içerisinde problem olabilecek yerler neler? Hangi sette eğitim alıyorsun? Hangi sette gidersen sonraki yıllarda ne tür sıkıntılar ya da olumlu şeylerle karşılaşabilirsin gibi bir rota çizmek gerekiyor. Ya bu anlamda belki profesyonel destek iyi olabilir ailelere. Yani sadece Elbette. okulumuzu seçtik gittik gibi değil, adaptasyon döneminde ve sonraki süreçte uzmanlarla çalışmaları iyi olabilir. Peki, ben sorun çıkabilecek başka bir yer daha buldum. Sana şimdi onu sormak istiyorum. Tüm öğrenciler ve veliler adına Halil, bu A-Level meselesi nedir ve Türk öğrencilerini ne derecede ilgilendiriyor? Bize bir bundan bahseder misin? Tabii. Şimdi öğrenci Key Stage 1, 2, 3, 4 yani 4 bölümü tamamladığında artık bir anlamda burada lise mezunu kabul ediliyor. Kaç yaşında şimdi? 16 mı? 16 yaşında. 16 yaşı itibariyle artık çocuk bir anlamda liseyi bitirmiş kabul ediliyor. Fakat o halde üniversiteye başvurmuyor. Üniversiteye başvurmak için son 2 yıl yani sixth form denilen 2 yıllık bir eğitim dönemine dahil oluyor. Bu dönem bizdeki IB yıllarına karşılık geliyor. 2 yıllık IB ya da 2 yıllık AP. Yani lisenin son 2 yılına denk geliyor burada. Zorunlu olmayan 2 yıllık eğitim. Bu 2 yıllık eğitimde İngiltere'de yoğunlukla öğrenciler IB ya da A-Level yapıyorlar. Devlet okullarının neredeyse tamamı A-Level sisteminde. Özel okullar ise A-Level mı yapmak istersin, IB mi yapmak istersin gibi bir soruyla çocuğun karşısına geliyor. Ne zaman geliyor? 11. sınıfın sonunda. Yani Key Stage 4'ün sonunda. Okay. Bir küçük araya girmek istiyorum. A-Level dediğin onların lokal sistemi, ulusal sistemi. IB dediğimizde zaten dünya standartlarına uygun International Baccalaureate sistemi. Nasıl Doğru. bizde Türkiye'de MEB mi, IB mi diye seçim yapıyorlar bazı IB verilen okullarda. Orada da MEB yerine A-Level mı, IB mi diye herhalde yapıyorlar. Öyle değil mi? Doğru, doğru. Dolayısıyla A-Level sistemi önünüze çıktığında A-Level sistemi ile ilgili en büyük problem şu. A-Level sadece 3 ders alabildiğiniz bir sistem. Dolayısıyla siz üniversiteye başvurmadan 2 yıl önce ne okumak istediğinize artık emin olmanız gerekiyor. Hı hı. Çünkü Hmm. 3 tane ders alacaksınız. Sadece 3. Yani IB'deki gibi 6 ders alırım. İçindeki kombinasyonlarla mühendislik de olabilir, şu da olabilir gibi seçeneğiniz biraz azalıyor. Bu anlamda A-Level seçecekseniz mutlaka ve mutlaka büyük oranda emin olmanız gerekiyor. A-Level'ın bir diğer farkı ise A-Level sınav bazlı bir sistem. Evet. Yani
2 yıl boyunca eğitim görüp 2 yılın sonunda bu 2 yılın müfredatının tamamından bir sınava tabi tutuluyorsunuz. O anlamda sınavın alternatifi yok bu arada. Yani sınav Temmuz ayında, sınava girdiniz. Hastalandınız, giremediniz. Sonraki yıl. Yapacağınız hiçbir şey O kalmıyor. bayağı sertmiş. A-Level sert bir sistem. Bir nevi AP, Advanced Placement sistemine benziyor. Bu anlamda 2 yıllık eğitim. Fakat yine ailelerin bilmediği ve öğrencilerin düştüğü bir yanılgıdan da bahsedeyim burada. A-Level kolay olsa gerek. 6 tane dersle uğraşıp bir de essay'ler yazıp bir de projeler yapıp bir de üstüne extended essay yazacağıma 3 tane derse odaklanırım, hallolurum. Öyle olmuyor. Çünkü okullar örneğin A-Level matematik aldığınızda matematiği ikiye bölüp 2 ayrı ders halinde veriyorlar ve aynı anda veriyorlar. Yani Hmm. dolayısıyla ya da kimya üzerinden gideyim kendi alanım. Kimyayı organik ve inorganik diye ikiye bölüp 2 ayrı hocayla aslında 2 ayrı ders şeklinde veriyorlar. Dolayısıyla çocuk 3 ders aldığını zannedip bir anda 5 hocayla karşılaşıyor. Hmm. Çünkü bazı dersler ikiye bölünmüş durumda ve aynı anda ilerliyor. Ve çok hızlı ilerliyor. O anlamda A-Level dikkat edilmesi gereken bir sistem. Şimdi A-Level yapıyorsanız A-Level notlarınızın yanında öncesinde yaptığınız 2 yıllık GCSE denilen sınav notları da gerekiyor üniversite başvurusunda. Dur. Bir dakika. Dur. Bu GCSE neydi? Onu bir açalım biraz. Şimdi GCSE Key Stage 4'te yani 10. ve 11. sınıfta gördüğünüz eğitimlerden bu 2 yılın sonunda girdiğiniz sınavın ismi. Aynen A-Level gibi, IB sınavları gibi, AP sınavları gibi 2 yıl öncesinde GCSE sınavlarına giriyor öğrenci burada. Dolayısıyla öğrenci üniversiteye başvurduğunda A-Level notlarının yanında bazı üniversiteler öğrencinin GCSE notlarına da bakar. Der ki ben de mühendislik okumak istiyorsan A-Level'dan şu notları istiyorum ama öncesindeki GCSE'den İngilizceden de şu not istiyorum gibi kurallar sunuyorlar. Bu Hmm. anlamda siz GCSE'de çok çaba sarf etmeyip A-Level yapıp iyi bir üniversiteye giderim hayalini çok da kapılmamalısınız. Yani öncesinden hesap etmekte fayda var. Genellikle aradan gelen öğrenciler, lise 1, lise 2'den gelen öğrenciler bu kısmı atlayabiliyor. Bu da önemli problemlerden bir tanesi. Bir diğer nokta ise A-Level değil IB yapacaksanız o zaman GCSE yapmayıp adı konulmamış bir anlamda pre-IB yapıyorsunuz. Ne demek o? Hmm. IB'de high level matematik almak istiyorsanız bahsetmiştik bundan. Bir önceki yıllarda GCSE'ye dahil olmuyorsunuz ama aldığınız matematiğin seviyesinin high level olmasını sağlamanız gerekiyor. Anladık. Anladık. Hepimiz anladık. Bütün izleyenler olarak seni anladık. Evet. Güzel, çok güzel, çok net bilgiler bunlar. Sağ ol. Peki bir öğrenci yani kendini A-Level'da mı bulsun, o sistemde mi bulsun, IB'de mi bulsun? Yani neye dikkat etmek gerekiyor burada? Çok önemli bazı kriterler var. Öğrenci çok disiplinli, düzenli ödev yapan, öğretmenleriyle çok iyi ilişkiler kurabilen, sorumluluk sahibi, bütün ödevleri düzenli takip eden bir öğrenci ise ben IB'yi öneriyorum. Çünkü IB daha dinamik bir sistem. Sürekli ödev aldığınız, ara ara mock testlerle karşılaştığınız, hemen hemen birçok ders için internal assessment denilen bazı ekstra deneyler, lab report denilen o raporların yazıldığı dinamik bir sistem. Bu anlamda öğrenci sorumluluk sahibi ve disiplinli bir öğrenci ise ödevler ve okulu takip konusunda ben daha çok IB'yi öneriyorum. Ama öğrenci biraz dağınıksa ama daha pratik bir zekaya sahipse, daha hani sınav bazlı, sınav odaklı bir öğrenci prototipi ise o zaman A-Level'a odaklanıp A-Level sınavlarına yüklenmesi daha avantajlı olabilir. Peki ama bir de arkadan gelen bir üniversite var. Belki aile üniversiteyi İngiltere'de değil de ya da yine İngiltere'de de okutmak istiyor olabilir ya da öğrencinin kendisi okumak istiyor olabilir. Amerika ya da Hollanda'da da okuyacak olabilir üniversiteyi öğrenci. A-Level yerine IB her bakımdan daha avantajlı bir sistem değil mi? Üniversiteye kabul açısından. Değil. Çünkü üniversite kabullerinde hangi okulda okuduğunuz, okulda verilen sizin sistemde nasıl başarı gösterdiğiniz baz alınır. Dolayısıyla siz hangi üniversiteye başvurursanız başvurun, Milli Eğitim diplomasıyla ya da Alman Lisesi mezunu olarak ya da Robert mezunu olarak nasıl ki dünyanın bütün okullarına başvurabiliyorsanız üniversitelerine, burada da
A-Level'da yapsanız, IB'de yapsanız ya da burada bulunan yine farklı sistemler az da olsa dahil olsanız bu sistem sonuçlarınızla dünyanın herhangi bir yerinde üniversiteye gidebiliyorsunuz. Sadece burada şunu belirtmekte fayda var. İngiltere'de okuyacaksanız, yani İngiltere'de üniversite hayaliyle yola çıktıysanız, İngiltere sisteminde olmak da bir parça daha avantajlı oluyor. Kabul açısından değil, sisteme hakimiyet açısından. Hı hı. Ama IB de yine İngiltere'de çok güçlü olarak uygulanan bir sistem. Bu anlamda IB ya da A-Level çok fark etmeyecektir. Üniversite kabul açısından bir farklılık oluşturmadığını düşünüyorum Hı ben. hı. Şimdi sadece bir merak sorusu sormak istiyorum sana. Diyelim ki liseyi İngiltere'de okudu ve üniversiteyi Amerika'da okumak istiyor. Böyle örneklerle karşılaşıyor musun? Evet, karşılaşıyorum. Sadece orada bu biraz çetrefilli bir yol. Yani İngiltere'de lise okuyup Amerika'da üniversite okumak bir parça sıkıntılı. Çünkü Neden? İngiltere eğitim sistemi bu bahsettiğim diğer dünya ülkelerine göre farklılıklar barındırdığı için öğrenci zaten bütün enerjisini ve emeğini bu sisteme veriyor. Yani A-Level'a dahil olduğunuzda çok A-Level'ın yanına ekstra bir şeyler yapamıyorsunuz. A-Level zaten büyük oranda bütün zamanınızı, enerjinizi, bütün yazınızı alıyor. Şimdi Amerika'ya gitmek istediğinizde, özellikle iyi bir okula gitmek istediğinizde SAT sınavıyla karşılaşıyorsunuz. Bu anlamda ekstra şeyler tamamlamanız gerekiyor. Ya da İngiltere genellikle üniversite bazında konuşuyorum. Bunu zannediyorum danışmanlarla yaptığım videoları izledim. Şahaneydi hepsi. Orada detaylı konuştunuz ama ben sadece tecrübelerimle birkaç şey paylaşabilirim. Buradaki üniversiteler çoğunlukla öğrencinin o bölümü ne kadar istediğiyle ilgileniyorlar ve akademik sonuçlarıyla. Fakat Amerika'ya başvurduğunuzda yapacağınız extracurricular'daki aktiviteler çok önemli hale geliyor. Yaptığınız stajlar, ekstra çalışmalar, spor, sanat, müzik bir sürü şey de eklenerek Amerika genelde Hı hı. başvuruluyor. Dolayısıyla İngiltere'de okurken bir de Amerika'ya başvurmak hani bir koltuğa iki karpuz gibi oluyor. Öyle çalıştığım öğrencilerim var. Onlarla birazcık daha sert bir sistem içerisindeyiz. Peki bu öğrencilerin IB almaları daha işi kolaylaştırmaz mı Halil? Sistemi Şöyle, kavramak açısından, yani Amerikan evet, sistemini de kavramak açısından. şöyle IB almaları işi kolaylaştırmayabilir. Dediğim gibi IB'nin iş yükü çok fazla. O Yani açıdan demiyorum. Tabii tabii iş yükü fazla ama IB daha international bir sistem olduğu için diyorum. Yani İngiliz sisteminden Amerika'ya geçmek, yani katı sert İngiliz sisteminden Amerika'ya geçiş yapmak belki IB ile biraz arada yumuşatılamaz mı diye soruyorum. Sorun bu aslında. evet, şöyle şimdi IB sistemi devamında IB okulunu destekleyen bir sistemle okuyacaksanız avantajlı hale geliyor. Yani İngiltere'de, Hollanda'da birçok okul, özellikle İngiltere için konuşuyorsak, IB sistemine benzer bir üniversite eğitimi veriyor aslında. Dolayısıyla öğrenci Amerika'da eğitim alacaksa ben A-Level yapmasını bu anlamda avantajlı görüyorum. Çünkü A-Level aslında Advanced Placement yani Amerika sistemi olan AP'ye çok benziyor. Öyle mi? İçerik olarak da. Yani AP içeriğiyle A-Level içeriği zorluk olarak birbirine çok yakın. Bu anlamda sistemsel farklılıklar içermekle birlikte ben Amerika düşünen öğrencilerin A-Level yapmasını da avantajlı buluyorum akademik içerik açısından. Ama Peki. özür dilerim burada şunu da belirtelim. Şimdi 3 tane ders seçiyor oluşunuz tabii sıkıntılı. Yani 6 tane IB dersiyle Amerika'da çok daha çeşitli üniversiteye başvurabilirken 3 tane derste tabii daha limitli yerlere başvuruyorsunuz. Örneğin tıp okuyacaksanız biyoloji, kimya ve matematik alacaksınız. Başka seçeneğiniz yok. Hı Ama hı. bunları aldığınız anda birçok mühendisliği elemiş oluyorsunuz. Ama IB'de birçok ders alıp bu alanı açabilirsiniz. O anlamda Amerika için sistemsel olarak IB avantajlı olabilir. Ama akademik olarak baktığımızda ben AP'ye benzediği için A-Level'ı bir parça öne çekiyorum. Tamam. Okey. Ama Avrupa için IB daha avantajlı diyorsun. Çünkü onun devamı bir eğitim var. IB birazcık daha öğrenciye ders yapma, ödev yapma, rapor yazma, essay yazma konusunda daha aktif bir sistem olduğu için aslında bir anlamda üniversite hazırlık açısından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum IB'nin. Öğrenciyi yetiştirme anlamında. Çünkü hazırlanan projeler, essayler, lab reportlar hepsi gerçekten üniversiteye çok yakın düzeyde yapılıyor. Bu Okey, anlamda. inşallah umarım bu konuda bizi izleyenlerin kafasını karıştırmamışızdır. Anlayan bence anlamak istediğini anlamıştır. Yani A-Level'ın da yararlı olduğu durumlar, case'ler var.
IB'nin de yararlı olabileceği durumlar, case'ler var. Kendi case'iniz neyse ona göre A-level veya IB seçebilirsiniz demek istedik zannediyorum. Öyle değil mi Halil? Öğrenciye göre, yani bence üniversitede daha avantajlı olma kısmının öncesinde öğrenciye hangisi daha uygun, hangisinde daha başarılı olur ve hangisinde daha iyi performans gösterir. Çünkü önce iyi notlar almalısınız iyi bir üniversiteye gitmek için. O yüzden size IB uygunsa IB'yi, A-level uygunsa A-level'ı seçmelisiniz. Alacağınız iyi notlarla iyi kabul almak burada öncelikli kriteriniz olmalı. Güzel point bu. Evet. Peki geldik AP'lere. Bu AP meselesi İngiltere açısından nerede duruyor? AP İngiltere'de çok popüler ve bilinen bir sistem değil. Ancak AP uygulayan okullar var. Kendilerine Amerikan okulu ismini Hı. veriyorlar. Ailelere kendilerini böyle tanıtıyorlar. Ama orada ilginç bir şey var. Sadece AP vermiyor okullar. Yine son 2 yıla geldiğinizde AP mi almak istersin, IB mi almak istersin önerisinde bulunuyorlar. Dolayısıyla hani ben o okullara çok Amerikan okulu demiyorum. Hani aslında Amerikan sistemini de sunan okul diyorum. Dolayısıyla öğrenciler bazı özel okullarda İngiltere'de AP sistemine de dahil olabiliyorlar. Ben AP yapacağım, AP dersleriyle yoluma devam edeceğim diyebiliyorlar, evet. Halil, şimdi geldik son sorumuza. Seni daha fazla yormayayım. Bize çok güzel bilgiler verdin şimdiye kadar ama merak ettiğim bir konu daha var aslında. O konuda bir açıklık getirirsek insanların yanlış bir yön çizmelerini belki engellemiş oluruz. Hı hı. Şimdi ben biliyorum ki burada insanlar, veliler İngiltere'ye göndermek için de danışmanlarla çalışıyorlar. Danışmanlarla çalışanlar da var, çalışmayanlar da var. Kendi araştırmalarını yapanlar da var. Şimdi bu veliler danışmanla çalışıyor olsun, çalışmıyor olsun ya da bu profesyoneller bazı yerlerde hata yapıyor olabilirler mi? Bazı yerlerde eksikleri olabilir mi? Bazı yerlerde farkındalıkları az olabilir mi? Bu araştırma yapan kişilerin. Bu konuda senin fark ettiğin, olay yerinde olduğun için söylüyorum yine, fark ettiğin ve bizleri uyarmak istediğin noktalar var mıdır? Şimdi çoğunlukla çeşitli yerlerde kısa kısa bahsettik. Onları istersem toparlayıp burada bu bilgiyi vereyim. Genellikle okul seçimi bazen öğrenciye uygun olmayabiliyor. Şimdi burada tabii danışmanlar genellikle öğrencileri kısa sürelik dönemlerle tanıdıkları için çocuğun CV'sine uygun okul seçiyor. Çocuğa uygun okul olmayabiliyor o. Çocuğa uygun okulu işte o yüzden önerdim. Mutlaka okul ziyareti yapılmalı. Mutlaka öğrenci okulu görmeli ve burayı çok sevdim demeli. Bu çok önemli bir kriter. Bir diğer mesele ise adaptasyon. Genellikle öğrencinin karakterine uygun okul seçilmediğinde öğrenci adapte olamayabiliyor buradaki sisteme ve bu da aslında akademik başarısını etkileyebiliyor. Yani 2 tane kriter var burada. Öğrencinin sosyal tarafı ve akademik tarafı. Örneğin çocuk basketbol oynuyorsa, spor yapıyorsa, sanatla ilgileniyorsa o zaman buraya geldiğinde hızlıca sosyalleşebileceği, sanat ya da spor faaliyetine katılabileceği bir okulda ya da bölgede olması önemli. Dolayısıyla seçilen okul, örnek verelim Londra'da, Londra'nın dışında en yakın yerleşim noktasına 20 dakika mesafede olduğunda çocuk zaten bütün süreci kampüs içerisinde geçiriyor. Kampüste de eğer çocuğun sosyalleşebileceği, onun ilgisini çekecek alanlarla ilgili aktiviteler yoksa öğrenci sosyalleşemiyor. İngilizce ile de boğuşurken bu sefer kendini izole edebiliyor. Bu da zincirleme akademik başarısızlığa götürüyor. Ve bunların hepsi göz ardı ediliyor ve ben yapamıyorum burada, ben istemiyorum bu okulu gibi aslında yapabileceği, başarabileceği bir Anladım. sonuçtan Evet, evet, bambaşka evet. bir yere geliyor. O yüzden okul seçimi bu anlamda çok kritik. Ailelere özellikle şunu rica ediyorum. Lütfen danışmanlarınızın kısa sürede çocuğunuzu %100 tanımasını beklemeyin. Siz çocuğunuzu çok iyi tanıyorsunuz. Sizler de bu araştırmaya dahil olun, okulları inceleyin. Okulların, özellikle okulların birçoğunun zaten Facebook grubu var. Gazete çıkartıyorlar, gazetelerinde bir sürü etkinlikler paylaşıyorlar. Yani bunu hem evlerinden takip edebilirler, hem de seçtikleri okullara gidip bizzat yerinde görebilirler. En önemli kriter çocuğa uygun okul. İyi okul değil, çocuğa uygun okul seçilmeli. Şununla da karşılaştığım için söylüyorum. Londra'nın en iyi 5 okulundan bir tanesi olan şuna gitmek istiyoruz deyip sonuna kadar zorlayıp
Ama gittikleri yerdeki o agresif akademik savaşın içinde çocuk kaybolabiliyor. Yine Evet, unutmayın, öyle çok Türkiye'de case'ler var hakikaten. burada da geçerli. Geldiğiniz okuldaki habitatta gösterdiğiniz sıralama başarısı sizi bir üst okulda iyi bir yere sokacak. O yüzden çok iyi okulda, çok düşük sıralarda olmaktansa uygun okulda, uygun seviyeli okulda çok iyi öğrenciler arasına girdiğinizde en iyi okullara gidebiliyorsunuz. Halil Bal, HBA London. Çok teşekkür ederiz bize verdiğin bu vakit için, değerli bilgiler için. Sağ ol, var ol. Bir başka programda belki yeniden buluşuruz. Yeniden bize bilgiler verirsin. Şimdilik sana Memnuniyetle. kolay gelsin. Sağ ol. Memnuniyetle. Ben çok teşekkür ederim beni programına aldığın için. Çok teşekkürler. Sağ ol Halil.